Akdeniz'in mavi sularıyla çevrili Korsika adası, 1769 yılının sıcak bir yaz gününde tarihin en büyük fırtınasına gebe olduğundan habersizdi. Ajaccio şehrinin dar taş sokaklarında, Bonaparte ailesinin mütevazı evinde, Letizia Bonaparte saatler süren sancıların ardından dünyaya bir oğul getirdi. Çocuğa Napolyon adını verdiler. Letizia, olağanüstü bir kadındı. Korsika'nın dağlarında yetişmiş, hayatın her türlü sertliğine alışmış, yılmaz bir irade sahibiydi. Kocası Carlo Bonaparte ise hırslı ama bedensel olarak zayıf bir adamdı. Avukat olan Carlo, ailesini daha iyi bir geleceğe taşımak için Fransız yönetimiyle işbirliği yapmaktan çekinmezdi. Korsika, yalnızca bir yıl önce Cenova'dan Fransa'ya devredilmişti. Adanın yeni sahibi Fransa'ydı ve Carlo bu durumu bir fırsat olarak gördü. Napolyon, 8 kardeşin ikincisiydi. Ağabeyi Joseph sessiz ve uysal bir çocuktu, Napolyon ise tam tersine hırçın, inatçı ve alışılmadık derecede zekiydi. Ajaccio'nun taş sokaklarında oyun oynarken bile liderliğe olan doğal eğilimi kendini belli ederdi. Arkadaşlarını komuta eder, küçük savaş oyunları düzenler, her zaman kazanmak isterdi. Ancak bu çocukluk fazla uzun sürmedi. Carlo Bonaparte, Fransız bağlantılarını kullanarak oğlunu Fransa anakarasındaki Brienne askeri okuluna yazdırmayı başardı. Napolyon 10 yaşındaydı ve ilk kez Korsika'dan ayrılıyordu. Brienne'e varışı sancılı oldu. Korsikalı aksanıyla konuşan, kısa boylu ve esmer tenli bu çocuk, Fransız soylu ailelerinin çocukları arasında hemen yabancı damgasını yedi. Arkadaşları onunla alay etti, Korsikalı diye hakaret etti. Napolyon bu aşağılamalara sessizce katlanıyor, öfkesini içine gömüyor ve kendini derse veriyordu. Matematikte olağanüstü bir yeteneği vardı. Sayılar ona diğer çocuklara göre çok daha anlamlı geliyordu. Coğrafyayı tutkuyla öğrendi, tarihi derin bir dikkatle inceledi. Özellikle eski Yunan ve Roma komutanlarının hayatları onu büyülüyordu. İskender'in fetihlerini, Sezar'ın stratejilerini defalarca okudu. Okuldaki yalnızlığı onu daha da güçlendirdi. Arkadaş edinemediği o yıllar, Napolyon'un kendi kendine yetebilen, yalnızlığı güce dönüştürebilen bir karakter geliştirmesini sağladı. 1784 yılında Brienne'i tamamlayan Napolyon, Paris'teki École Militaire kabul edildi. Bu prestijli askeri okul, Fransa'nın en seçkin subaylarını yetiştiriyordu. Napolyon burada da kendini tamamen derse verdi ve normalde 2 yılda tamamlanan programı tek yılda bitirdi. 1785'te topçu subayı olarak orduya katıldı. Henüz 16 yaşındaydı ve Fransa'nın en genç subaylarından biriydi. Ancak Fransa, o yıllarda büyük bir kaosun eşiğindeydi. Versailles Sarayı'nda 18. Louis ve kraliçesi Marie Antoinette lüks içinde yaşarken, Paris'in sokaklarında halk açlıktan kırılıyordu. Ekmek bulamayan kadınlar sokaklarda bağırıyor, fırıncıların dükkanları yağmalanıyordu. Aydınlar Voltaire'in ve Racine'un fikirlerini tartışıyor, eşitlik ve özgürlük kavramları her kafede konuşuluyordu. 1789 yılının Temmuz ayında Bastille hapishanesinin halk tarafından basılmasıyla birlikte Fransız devrimi resmen başladı. Napolyon bu gelişmeleri önce uzaktan izledi. Korsika'ya dönerek adada siyasi faaliyetlere katıldı, adanın bağımsızlığı için çabalayan milliyetçilerle bir süre işbirliği yaptı. Ancak zamanla Korsika milliyetçiliğinin dar kalıpları ona yetmez oldu. Devrim Fransası, genç subaylara inanılmaz fırsatlar sunuyordu. Soyluluk unvanına göre değil, yeteneğe ve başarıya göre terfi eden yeni bir ordu kuruluyordu. Napolyon için bu bir rüyaydı. 1793 yılında Toulon şehri, İngiliz kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Devrimci Fransız ordusu şehri geri almak için çabalıyor ama başarılı olamıyordu. Genç topçu subayı Napolyon Bonaparte, kıdemli subaylara rağmen kendi planını uygulamaya koydu. Topları stratejik bir tepeye yerleştirerek İngiliz gemilerini limandan çıkmak zorunda bıraktı. Toulon düştü ve Napolyon bir gecede ün kazandı. Devrimci liderler bu genç subayı fark etmişti. Ancak Fransa'da o günlerde güvende olmak son derece zordu.
Robespierre'in terör dönemi binlerce kişiyi giyotine gönderiyordu. Napolyon da Robespierre'in yakın çevresiyle ilişkileri nedeniyle bir süre tutuklandı. Ama Robespierre'in 1794'te idam edilmesiyle birlikte serbest bırakıldı. 1795 yılında Paris'te Royalistler ayaklandı. Konvansiyon hükümeti tehlike altındaydı. Napolyon'a topçularıyla ayaklanmayı bastırma emri verildi. O da tereddüt etmeden topları ayaklanmacıların üzerine çevirdi. Tek bir atışla kalabalığı dağıttı. Paris kurtulmuştu ve Napolyon artık Fransa'nın en çok konuşulan askeri ismi olmuştu. Zafer, beraberinde sosyal kapıları da açtı. Napolyon artık Paris'in parlak salonlarına girip çıkabilen, devrimci seçkinlerle iç içe olan bir isimdi. Ve bu salonların birinde Joséphine de Beauharnais tanıdı. Joséphine, Martinik adasından gelme, dul ve 2 çocuk annesi bir kadındı. Napolyon'dan 6 yaş büyüktü. Zarif, çekici ve dünyanın her yerinden insanla tanışmış, hayatı iyi bilen bir kadındı. Napolyon ona ilk gördüğünde büyülendi. Joséphine ise bu genç, kısa boylu ve hırçın subaya önce mesafeli baktı. Ancak Napolyon'un ısrarcı mektupları ve tutkusu zamanla onu etkiledi. 1796 yılının Mart ayında evlendiler. Napolyon o gün dünyanın en mutlu insanıydı. Düğünden yalnızca 2 gün sonra İtalya'ya sefer komutanlığına atandı. İtalya seferi, Napolyon'un gerçek askeri dehasını dünyaya kanıtladığı dönem oldu. Fransa'nın İtalya ordusu perişan bir haldeydi, askerler üniforma yerine paçavra giyiyor, günlerce aç kalıyordu. Napolyon orduya ilk gün coşkulu bir nutuk attı. Askerler, sizi ne besliyoruz, ne giydiriyoruz. Ama şimdi sizi en verimli ovaların, en büyük şehirlerin kapısına götürüyorum. Orada onur, şan ve zenginlik bulacaksınız. Ve sözünü tuttu. Birkaç ay içinde Piedmont, Lombardiya ve diğer İtalyan devletlerini birer birer devirdi. Avusturya ordularını peş peşe yendi. Bir yıldan kısa sürede İtalya'nın büyük bölümü Fransız kontrolüne geçmişti. Askeri zaferlerin yanı sıra Napolyon burada diplomatik becerilerini de geliştirdi. Yenilgiye uğrattığı devletlerle adil antlaşmalar imzaladı, sanat eserlerini Paris'e taşıttı, yerel halkın sempatisini kazanmaya çalıştı. Ama İtalya'dayken Joséphine'den sürekli mektuplar bekledi. Joséphine ise Paris'te eğlenceye dalmış, genç bir subayı olan Hippolyte Charles ile vakit geçiriyordu. Napolyon bunu öğrendiğinde yıkıldı. Joséphine'e yazdığı tutkulu aşk mektuplarının yerini soğuk ve kırık dolu satırlar aldı. Bu ihanet, Napolyon'un kalbinde hiçbir zaman kapanmayan bir yara açtı. 1798 yılında gözlerini doğuya çevirdi. Mısır seferi hem stratejik hem de romantik bir hayal gibiydi. İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmek, Fransız gücünü Akdeniz'in ötesine taşımak istiyordu. Ama aynı zamanda İskender'in izlerini takip etmek, Doğu'yu fethetmek gibi çocukça bir heyecan da vardı içinde. Kahire'ye girişi büyük bir görkemle oldu. Piramitler önünde askerlerine tarihi sözlerini söyledi. Askerler, bu piramitlerin tepesinden 40 asır size bakıyor. Mısır'da askeri başarılar elde etti ancak İngiliz amiralı Nelson, Fransız donanmasını Nil Muharebesi'nde yerle bir etti. Napolyon karaya hapsolmuştu. Suriye seferinde de beklediği sonucu alamadı, ordusunda veba baş gösterdi. 1799 yılında orduyu geride bırakarak gizlice Fransa'ya döndü. Fransa'ya döndüğünde ülke kaos içindeydi. Direktuar hükümeti çökmek üzereydi. Napolyon için tam zamanıydı. 9 Kasım 1799. Tarihte 18 Brumaire olarak bilinen bugün, Fransa'nın kaderini değiştirdi. Napolyon, Talleyrand ve kardeşi Louis Bonaparte'ın da desteğiyle Direktuar hükümetini devirerek konsüllük rejimini kurdu. 3 konsülün en güçlüsü olarak 1. konsül unvanını aldı. Fransa artık fiilen onun yönetimindeydi. İktidara gelir gelmez ülkeyi yeniden düzene sokma işine koyuldu. Devrimin yarattığı kaos onlarca yıldır Fransa'yı parçalıyordu. Napolyon hem devrimci ilkelere saygı göstererek hem de güçlü merkezi bir otorite kurarak bu dengeyi sağlamaya çalıştı.
Napolyon kanunları olarak da bilinen Kod Civil'i hayata geçirdi. Bu kanun önünde eşitliği, mülkiyet haklarını ve din özgürlüğünü güvence altına alıyordu. Bugün bile dünyanın pek çok ülkesinin hukuk sistemi bu kanundan izler taşır. Eğitim sistemini yeniden düzenledi. Liçe adı verilen devlet okulları kuruldu. Merkez Bankası'nı oluşturdu, kamu borçlarını düzene koydu. Kilise ile devlet arasındaki ilişkileri yeni bir konkordat ile düzenledi. Tüm bunların yanı sıra savaşlarda bitmedi. Avusturya ile savaşta Marengo Muharebesi'ni şaşırtıcı bir geri dönüşle kazandı. Fransa'nın Avrupa'daki hakimiyeti pekişti. 1802'de kendini ömür boyu konsül ilan ettirdi. Halk oylamasıyla bu karar onaylandı. Artık diktatördü ama zeki bir diktatör, meşruiyetini halkın desteğinden alan bir diktatör. Ve 1804 yılında son adımı attı. Notre Dame Katedrali'nde düzenlenen muhteşem bir törenle imparator ilan edildi. Papa 7. Pius de törende hazır bulunuyordu. Ancak en çarpıcı an, Napolyon'un tacı Papa'nın elinden alıp kendi başına kendisinin koymasıydı. Bu hareket tek bir mesaj veriyordu, gücünü Tanrı'dan değil, kendinden alıyordu. Josephine ise yanı başında duruyordu. Napolyon ona da kraliçe tacını kendi elleriyle taktı. O an için her şeyi affetmişti belki de. İmparatorluk ilanıyla birlikte Avrupa'nın büyük güçleri yeniden alarma geçti. İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya Fransa'ya karşı koalisyonlar kuruyordu. Napolyon ise her seferinde bu koalisyonları parçaladı. 2 Aralık 1805'te Austerlitz Muharebesi gerçekleşti. Bu savaş, askeri tarihçilerin bugün hala en büyük zaferlerden biri olarak kabul ettiği bir şaheserdi. Napolyon, Avusturya ve Rus kuvvetlerini bir arada karşısında buldu. Sayıca üstün düşman kuvvetleri, Napolyon'un sağ kanadını zayıf bularak oradan saldırdı. Ancak bu tam olarak Napolyon'un beklediği şeydi. Sağ kanadını kasıtlı olarak zayıf bırakmıştı. Düşman ordusu bu tuzağa düşerken Napolyon merkezi güçlendirdi ve düşman ordusunu ikiye böldü. Birkaç saat içinde Avrupa'nın iki büyük imparatorluğunun ordusu dağıtılmıştı. Austerlitz'in ardından Avrupa haritası yeniden çizildi. Kutsal Roma İmparatorluğu lağvedildi. Napolyon'un kardeşleri ve marşalları Avrupa'nın çeşitli krallıklarına tahta oturtuldu. 1806'da Prusya'yı Jena Muharebesi'nde ezdi. Büyük Frederick'in mirasçıları olan Prusya ordusu tek günde yenilgiye uğramıştı. Bu dönemde Napolyon, kıta ablukasını ilan etti. Avrupa kıtasındaki tüm ülkelerin İngiltere ile ticaret yapmasını yasakladı. İngiltere'yi ekonomik olarak boğmak istiyordu. Ancak bu karar, Avrupa'nın pek çok kesiminde hoşnutsuzluğa yol açtı. 1807'de Tilsit'te Sar Alexander I ile karşılaştı. İki imparator, Niemen Nehri üzerinde bir salda buluştu. Bu görüşme hem sembolik hem de pratik açıdan tarihi bir andı. İki büyük güç arasında geçici bir barış sağlandı ve Alexander kıta ablukasına uymayı kabul etti. Napolyon bu dönemde Avrupa'nın tartışmasız hakimiydi. Ancak iktidarın tadı her geçen gün biraz daha karmaşıklaşıyordu. Josephine ile yıllar geçmişti ama çocukları olmamıştı. Napolyon bir varis istiyordu, imparatorluğunu sürdürecek bir oğul. Josephine'in bunu sağlayamayacağını artık kabul etmişti. 1809 yılında kalbini parçalayarak Josephine'den boşandı. Josephine ağladı, Napolyon da ağladı. Ama karar vermişti. 1810 yılında Avusturya İmparatoru'nun kızı Marie Louise ile evlendi. Bu evlilik siyasi bir birleşmeydi. Marie Louise genç, saf ve Napolyon'a olan düşmanlıkla yetiştirilmiş bir kadındı. Ancak zamanla Napolyon'a bağlandı. 1811'de uzun zamandır beklediği haber geldi, Marie Louise bir oğul doğurdu. Çocuğa Roma Kralı unvanı verildi. Napolyon'un gözleri yaşarmıştı. Sonunda istediği varisi vardı. Ama tam bu mutluluğun ortasında imparatorluğun temelleri sarsılmaya başlamıştı. İspanya sorunu yıllardır çözümsüz kalıyordu. Kardeşi Joseph'i İspanya tahtına oturtmuş ama İspanyol halkı işgale karşı amansız bir direniş başlatmıştı. İngilizlerin de desteklediği gerilla savaşı Fransız ordusunu yıpratıyordu.
Napolyon bu savaşı hiçbir zaman tam anlamıyla kazanamadı. İspanya, imparatorluğun kanayan yarası oldu. Rusya ise kıta ablukasını uygulamaktan giderek vazgeçiyordu. İngilizlerle ticaret Rus ekonomisi için hayati önem taşıyordu. Tsar Alexander'ın tutumu değişmişti ve iki imparatorluk arasındaki gerilim artıyordu. Napolyon, bir kez daha tüm Avrupa'ya boyun eğdireceğine inanıyordu. Rusya'ya yönelmek gerekiyordu. 1812 yazında Napolyon, tarihin o güne kadar gördüğü en büyük orduyu sınıra yığdı. 600 binden fazla asker, Büyük Ordu adıyla Rusya topraklarına girdi. Rus ordusu açık savaştan kaçınıyor, geri çekiliyor ve ardında yakılıp yıkılmış bir toprak bırakıyordu. Napolyon hızlı ve kesin bir zafer bekliyordu ama Rusların bu savaşı farklı oynayacağını anlamamıştı. Haftalarca ilerledi. Smolensk'i aldı ama düşman sürekli geri çekildi. Borodino Muharebesi'nde iki taraf da büyük kayıplar verdi. Muharebe teknik olarak Fransız zaferiyle sonuçlandı ama Rus ordusu yok edilememişti. Eylül 1812'de Moskova'ya girdi. Şehir neredeyse boştu ve o gece Moskova alev aldı. Ruslar, düşmana bırakmak yerine kendi başkentlerini yakmayı seçmişlerdi. Napolyon harabe bir şehirde, beklediği barış teklifini beklerken günler geçirdi. Tsar Alexander hiçbir zaman barış için masa başına oturmadı. Ekim ortasında Moskova'dan çekilme kararını aldı. Ve o an gerçek felaket başladı. Rus kışı erken geldi. Napolyon'un ordusu, yazlık üniformalarıyla dondurucu soğuğa yakalandı. Yiyecek yoktu, sığınak yoktu. Her gün binlerce asker soğuktan, açlıktan ve kazak baskınlarından hayatını kaybediyordu. Berezina Nehri geçişi cehennemdi. Çöken köprüler, buz tutan sular ve Rus topçusunun durmaksızın ateşi arasında on binlerce asker hayatını kaybetti. 600 bin kişilik ordudan Fransa'ya 100 binden az asker dönebildi. Napolyon, büyük çoğunluğunu geride bırakarak trenle öne geçmişti. Fransa'ya döndüğünde yüzü donuk, gözleri boştu. İlk kez gerçek bir yenilginin ağırlığını taşıyordu. Moskova'dan dönüşün haberi Avrupa'ya yayıldığında, Napolyon'a boyun eğmiş devletler yeniden cesaretlendi. Prusya, Avusturya ve Rusya yeni bir koalisyon kurdu. İspanya'daki İngiliz kuvvetleri de Pirenlerden geçerek baskıyı artırdı. Napolyon hala savaşıyordu. 1813'te Leipzig'te Milletler Muharebesi yaşandı. 4 gün süren bu dev çatışmada Napolyon, sayıca çok üstün koalisyon kuvvetleri karşısında yenildi. Bu, Avrupa'daki hakimiyetinin fiilen sona erişiydi. 1814'ün başında koalisyon kuvvetleri Fransa'ya girdi. Paris kuşatıldı. Napolyon inanılmaz bir azimle savaşmaya devam etti. Az sayıda askerle birden fazla orduyu oyaladı, manevralar yaptı. Askeri tarihin en parlak savunma kampanyalarından birini sergiledi. Ama yetmedi. Marşalları teker teker onu terk etti. Talleyrand, Paris'te koalisyon kuvvetleriyle müzakere ediyordu. Ordusu eridi, müttefikleri kalmadı. Fontainebleau sarayında tahttan feragat belgesini imzaladı. Sonra odasına çekilip saklı tuttuğu zehri içti. Ama zehir etkisini yitirmişti ve ölmedi. Kurtarıldı. Elba adasına sürgüne gönderildi. Ada küçük bir krallıktı ve Napolyon adanın idaresini üstlendi. Ama ruhu bu küçük ada için çok büyüktü. Şubat 1815'te Elba'dan kaçtı. Yanında yalnızca 1000 kişilik bir kuvvet vardı. Güney Fransa'ya çıkarma yaptığında karşısına gönderilen Fransız birlikleri ateş açmak yerine Napolyon'un etrafında toplandı. Şehir şehir, kışla kışla askerler eski imparatorlarının bayrağı altına koştu. Paris'e girdiğinde halk onu çılgınca karşıladı. 18. Louis kaçmıştı. Napolyon yeniden imparatoruydu. Avrupa'nın büyük güçleri derhal yeni bir koalisyon kurdu. Napolyon savaşmak zorundaydı. Haziran 1815'te Belçika'da Wellington'ın İngiliz-Hollanda kuvvetlerine saldırdı. Waterloo ovaları kan kırmızısına döndü. Savaş başlangıçta dengede gidiyordu. Ama Napolyon'un beklemediği şey oldu. Prusya kuvvetleri zamanında yetişip İngilizlere destek verdi. Fransız ordusu çökmeye başladı. Muhafızlar son ana kadar savaştı.
Muhafızlar teslim olmaz, diyerek mevzilerini terk etmediler. Ama artık hiçbir şey fark etmiyordu. Napolyon savaş alanından çekildi. Fransa'ya döndü ve ikinci kez tahttan feragat etti. Bu kez sürgün yeri çok daha uzaktaydı. Aziz Helena Adası, Güney Atlantik Okyanusu'nun ortasında ıssız bir kayalıktı. En yakın kara parçasına 2000 kilometre uzaktaydı. İngilizler bu sefer kaçış ihtimalini sıfıra indirmişlerdi. Napolyon Longwood House adındaki nemli ve sağlıksız bir konakta yaşamaya başladı. İngiliz vali Hudson Lowe'un sürekli gözetimi altındaydı. Lowe kısıtlayıcı, şüpheci ve Napolyon'un gururunu kırmaktan zevk alan bir adamdı. İki adam hiç anlaşamadı. Napolyon Lowe'u küçük ruhlu ve kıskanç biri olarak nitelendirdi. Lowe ise onu sürekli denetim altında tuttu. Napolyon bu yıllarda hatıratını yazmaya başladı. Anılarını, seferlerini, görüşlerini bir dile getirdi. Kendini tarihe nasıl geçirmek istediğini bizzat şekillendirdi. Yenilgilerden çok zaferleri, hatalardan çok başarılarını ön plana çıkardı. Sağlığı giderek bozuldu. Islak ve soğuk iklimdeki hayat onu yıpratıyordu. Mide ağrıları şiddetlendi. Zaman zaman yataktan çıkamaz hale geldi. Eski günleri anlattı. Austerlitz'i, İtalya'yı, Josephine'in adını son nefeslerine kadar aklından çıkarmadı. 5 Mayıs 1821. Napolyon Bonaparte, Aziz Helena Adası'nda gözlerini kapadı. Henüz 51 yaşındaydı. Son sözleri tartışmalıdır ama pek çok kaynağa göre şöyle dedi. Fransa, ordu, Joséphine. Napolyon'un ölümünden yıllar sonra, kemikleri Paris'e getirildi ve Les Invalids'e defnedildi. Cenaze töreninde Paris sokaklarını dolduran halk onu son kez uğurladı. Bıraktığı miras tartışmalıdır ve hala tartışılmaktadır. Bir yanda milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaşların sorumlusu olarak görülür. Öte yanda modern hukukun, eğitim sisteminin ve devlet anlayışının mimarı olarak kabul edilir. Köleliği bir dönem kaldırdı, sonra yeniden kurdu. Cumhuriyet ilkelerini Avrupa'ya yaydı ama kendisi imparator oldu. Halkın iradesine dayandığını söyledi ama baskıcı bir polis devleti kurdu. Belki de Napolyon'u tek bir şeyle tanımlamak mümkün değildir. O hem bir devrimciydi hem bir fatihti. Hem bir hukuk yapıcıydı hem bir savaş makinasıydı. Hem Josephine'i delicesine sevdi hem de siyasi çıkar için onu terk etti. Tarih onu asla unutmadı ve unutmayacak. Çünkü Napolyon Bonaparte, yalnızca bir insan değil, bir çağdı. Son